Merhaba arkadaşlar. Hadi Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Öncelikle hepinize her zamanki gibi sevgi ve selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte isterseniz bir bardak altlı olarak kullanabileceğiniz ya da geniş yaptığınız takdirde ya da kalın iplerden yaptığınız takdirde supla Amerikan servis örtüsü olarak kullanabileceğiniz. Tabii ipin dokusu değiştiği zaman adı da değişecektir. Ya da dantel ipliklerinden ya da daha ince iplerden yaptığınız takdirde motif birleştirip bir masa örtüsü, yastık örtüsü, yatak örtüsü tercih size bağlı arkadaşlar. Ya da hırkalar, yazlık bluzlar yapabileceğiniz tığ işi örgü modelinin çok yapımı kolay arkadaşlar. Onun yapım aşamasını sizlere göstereceğim. Umarım seversiniz, siz de yaparsınız. Elimde 2,1 milimlik tığım var. İsterseniz sizler istediğiniz renkli iplerden, elinizde kalan ipleriniz varsa onları değerlendirebilirsiniz. Mesela battaniye yapabilirsiniz. Motif birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Atkılar, şallar yapabilirsiniz. Birçok fikirde aklınıza ne geliyorsa onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben şimdi 2,1 milimlik ve lila rengi ipimle sizlere göstermeye başlayacağım. Yavaş adım. Evet, bu arada da unutmadan belirteyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, şimdi parmağıma uygun ölçülerde ipimi sardıktan sonra şöyle düğüm atarak başlamayacağım, düğüm tekniğiyle. Şöyle bir sihirli halka denilen tığ iş örgülerde, genellikle yuvarlak tığ iş örgü modellerinin yapım aşamasında kullanılan mesela paspasın, bir yuvarlak bir dantel örtünün, şapkaların, berelerin yapımında kullanılan motiflerin yapımında kullanılan bir teknik. Bakın şöyle ip üstüne gelmesiyle şöyle uygun ölçülerde bir yuvarlak bırakılmasıyla yapılıyor. Düğüm atarak başladığımız takdirde ortada biraz büyük delik oluyor. O yüzden bu sihirli halka tekniği ortadaki deliğin büyük olmamasını, yani küçük olmasını sağlayan bir teknik. Şimdi bakın böyle içeriden girdim. Bu noktada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Başlıyoruz. Örnek modelimizi yapımı gayet kolay ve basit. Şöyle parmağımla da ipleri tutuyorum. Sonrasında bu ipi çekeceğiz. Bakın, ipimi sardım. Halkanın içerisine girdim. Bakın şöyle gösteriyorum. 2 kere de çıkarıp ikili trabzan yaptım. Şöyle bir görüntü oluştu. Arada 2 tane zincir çekiyorum. İpimi sardım. Halkanın içerisine girdim. Çektim doladığım ipi. Bir kere daha çektim. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Bakın. Böyle toplam 8 tane trabzan yapacağız. 2 tane zincir çektim. İpimi sardım. Halkanın içerisine girdim. Şöyle bakın 2 kere de çıkardım. Bu işlemi arada 2 zincir, toplam bakın 4 tane daha trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Yani ikili trabzan yapıp geliyorum bu başlama aşamasına kadar. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sütun yaptım. Yani trabzan, arada 2 zincir. Şimdi son zincirimi de çekeceğim, 2 zincir, ama çekmeden önce bakın şu sihirli halka dediğimiz ipimizi çekiyorum. Bakın ortada delik oluşmamasını sağlayan bir teknik. Bu ipi sonra kesersiniz ya da uygun bir yere saklarsınız. Şimdi 2 tane zincir çekip son şu başlama aşamasında çekmiş olduğumuz altı zincirin 2, 3.'süne atıp bakın şöyle tamamlıyorum. Yuvarlak bir görünüm elde ettik. Şimdi burada arkadaşlar şu zincirin içerisine girip kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırdım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. İçerisine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ya da 3 tane, tercih size ait. 2, 3 tane yapalım arkadaşlar. Toplam zincirle birlikte 4 tane olsun. Şimdi bakın buraya geçiyorum. 4 tane. 4 tane ikili trabzan. Şöyle. 2, 3 ve bakın 4. Böyle tek şu her bir 2 zincirin içerisine toplam 4 tane trabzan yapıp yuvarlaklaştırıyoruz ve buraya kadar geliyoruz. Şimdi bakın. Evet, şimdi tamamladım. 4 tane her bir 8 zincirin
8 trabzan boşluğunun içerisine, zincirin içerisine battık ve tamamladık. Şimdi en başta çekmiş olduğumuz zincirin içerisine batıp bu sayıda böyle yuvarlak trabzanlarımızı yaptık. Şimdi şöyle arkadaşlar göstereyim. Şimdi bakın 4 tane 3 zincirle başlamıştık. 4 tane tam ortasına gelene kadar şöyle ortasına geleceğim. 2 ile 3 arasına şöyle. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamamıyla farazi bir zincir boşluğu zincir çektim. Şimdi bakın burada 6 tane çektim. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4. Bakın 6 tane zincirden sonra 4 tane çektim. Yani toplam. Şurayı batıp altıncının da birinci zincirini batıyorum. Çekiyorum, bir tomurcuk modeli elde ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir çıkıntı gibi bir nokta. Şimdi bakın burada 6 tane zincirimiz kaldı arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum burada. İpimi tığımın üzerine sarıyorum. Bakın bir sonraki 4 tane trabzanımızın ikincisine ya da üçüncüsüne, genelde üçüncüsüne batalım. Şöyle bakın. 1, 2 kere de çıkarıp şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki aşamada bu düzelecek en başa geldiğimizde. Şimdi yine burada bakın 3 tane zincir çekmiştik ya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu noktada başlama aşamasında 6 tane 4 tane çektik. Şimdi 3. Bakın 3 zincir çektim. Bir kere daha 4 çekiyorum. 2, 3, 4 zincir. 3. zincirle 1. zincirin başlamasına batıyorum. Kancam ucuyla çekiyorum. Çektim. Bir tomurcuk elde ettim. Şimdi bakın burada. Nasıl yapacağız? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın bir sonraki dörtlü trabzanın içerisine ikincisine ya da üçüncüsüne ipimi tığımın üzerine sarıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Çekiyorum ve bir şöyle rahatlıkla çekip bakın şöyle bir görüntü elde ediyorum. Böyle her bir trabzanın içerisine batarak buraya kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Bu sırayı da sonuna kadar tamamladım. Bakın arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bakın 8. yaptım tomurcuğumu. Şu ilk başlama aşamasında 10 tane zincir çekmiştik ya. Oraya son 3 tane şöyle tam odaklayayım kameramı da. 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle bakın burada nasıl yaptık? Ortaya şu bir trabzan gibi olacak. Şöyle uygun bir yere bakın. İsterseniz böyle alıyorsunuz ya da içerisine girip 1, 2, 3 tane sayıyorsunuz böyle. Gelin ve çekin, sabitleştirin arkadaşlar. Böyle bir model ortaya çıkıyor karşınıza. Şimdi bakın bu noktada bir trabzan olarak bu kısmı sayıyorsunuz. Burayı şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Tam kameram sanki odaklı değil. Şimdi daha iyi. Evet şöyle yakınlaştırayım. Aynı yerin içerisine giriyorum. Bakın şöyle 1, 2 kere de çıkarıp bir trabzan. Yine aynı yerin içerisine. Şöyle 3 zincir 2 trabzan. Yani o çekmiş olduğumuz zincir trabzan olarak sayılıyor. Şimdi yine orada arkadaşlar bakın bu tomurcuğun üzerine şöyle göstereyim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tekrardan 4 tane çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tutuyorum parmağımla 3 zincirin arasını. 4 zincirin başlangıcını tomurcuk yapıyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın arkadaşlar. Şu trabzanın üzerine ipimi sarıyorum. Tam şu trabzanın üzerine batıp 1, 2 ve bir tane daha üçlü trabzan, ikili trabzan yapıyorum. Bak şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle başlamışım. Bir kere daha yapacağım, sizlere göstereceğim. Bakın. Şimdi bu kesim var ya, tomurcuk. Trabzandan sonra yine 1, 2, 3. Bir kere daha 4 çekeceğiz.
Yani toplam 7 zincir çekeceğiz. 3 ile birinci zincirin arasına başlangıçını batacağız. Tomurcuk elde edeceğiz. 1, 2, 3 zincir. İpimi sarıyorum. Bakın. Buradaki trabzanın başına batıp aynı yere 2 kere de çıkarıp yapmış olduğumuz doladığımız ipliği ikili trabzan ile yolumuza devam ediyoruz. Bakın şimdi biraz detaylı göstereceğim size. Kameram aşağıya doğru indirdiğim zaman odaklamasını kaybediyor. Şöyle bakın. Şöyle bir model ortaya çıkacak arkadaşlar. Bunu farklı dokudaki ipliklerden yaptığınız takdirde daha farklı bir örgü tasarımında kullanabilirsiniz. Böyle buraya kadar ilerliyoruz. Evet, sıra sonuna geldim bu sıranın da. Bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Böyle döne 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 döne. Şimdi detaylı bir şekilde göstereyim. Kamerama da iyice odaklansın. Bunu farklı ipliklerden yaptığınız takdirde şöyle tam kameram. Evet, şöyle bakın. Son pıtırcığımızın 3 zincirini çektim ve bakın şu üçlü trabzanımızı çekmiş olduğumuz ilk zincirine batıp tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi bakın bu noktada yine aynı 3 tane trabzan arkadaşlar, buradan 6 tane trabzana çıkacağız. Her bir zincirin ya da trabzanın üzerine batıp şöyle göstereyim. Bakın 1, 2, 3. Bu başlarda çekmiş olduğumuz zincirler trabzan sayılıyor. Aynı yerin dibine batıyorum. Çoğaltıyoruz. Yani böyle kademe kademe çoğaltıp ikinci trabzanıma çift batıyorum. Bakın. Şimdi yine üçüncü trabzanıma bir kere battım. İkili trabzan yaptım. Yine bir kere daha batıp ikili trabzan yapıp toplam 6'ya çıkarıyorum. Burada yine aynı işlem arkadaşlar. Bakın şöyle tomurcukları görmüş olduğunuz 3 zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. Aslında 7 zincir çekeceğiz de. Yani 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. 1, bakın 1, 2, 3. zincire şöyle batıp kancanın ucuyla çekiyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Buradaki trabzana ipimi tığımın üzerine her bir trabzanın başına çift batarak böyle dönerek istediğimiz kadar büyütebileceğimiz bir tığ işi örgü modelini basitçe istediğimiz renk iplerden ya da dokudaki iplerden ne yapmak istiyorsak adım adım tekrarlayarak yapıyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit ve kolay. Şöyle göstereyim. Yine fazla video uzun tutmam bir anlamı yok. Aynı şekilde böyle dönerek buraları, amaç burada trabzanlar çoğalacak. Aradaki zincirler ve bu tomurcuklar aynı kalacak arkadaşlar. Böyle dönerek buraya geliyoruz. Evet. Bir sıra daha kaldı arkadaşlar. Aslında 2 sıra kaldı da size şunu belirtmek istiyorum burada. Bu sırayı da bitirdik. Şimdi birleştireceğiz. Bundan sonraki aşamaları isterseniz arkadaşlar, şimdi sizlere göstereceğim sırayı yapmayıp çoğaltarak şu aradaki kesimleri aynı şekilde mesela 6 taneden alt alta 12'ye çıkaracaksınız. Bu aradakileri şimdi yapmayacağım ben. Bunları yapıp devam edebilirsiniz. Bir sonraki aşamada 12'nin üzerine 6 koyarsanız mesela 10 koyar, ne kadar olur? 12'nin üzerine 12, 24 tane. Böyle çoğaltarak istediğiniz kadar geniş bir örgü tasarımı elde edebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, bunu belirtmeden geçemedim sizlere fikir olması adına. Kameram bugün tam odaklamıyor sanırsam. Evet, son kesimi de şöyle birleştiriyorum. Bakın. Şimdi evet, bu yapmış olduğumuz 3 zinciri de bu tomurcuğu da alıp buradaki çekmiş olduğumuz 6 tane trabzanın en başına zincire batıp sabitliyoruz. Şimdi her bir trabzanın üzerine tekrardan 3 zincirle başlıyoruz ve aynı yere 2 kere batıp bakın 6'dan 2, 4, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şöyle tam şuraya şu kesime batıyorum ve 12'ye çıkarıyorum trabzanlarımı arkadaşlar. Şöyle.
2 tane çift trabzan yaptım. Şimdi bakın burada bunu isterseniz yapıp devam edebilirsiniz. Bu işlemleri 3 zincir, 4 zincir, gene pıtırcık 3 zincir şeklinde. Ama burada bunu yapmıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 ya da 4 zincir çekip bakın. Şöyle 3 zincir çeksem nasıl gelir? 4 zincir çekiyorum. Bakın 4 zincir çekiyorum. İpimi sarıyorum. Buradaki ilk trabzanımızın başına batıp 12 trabzana ilerletiyorum. Bakın. 12 tane trabzan yapıp arada 4 zincir çekip son aşamadan bir önceki sırayı yaptığımız bu işlemi de böyle teker teker dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle devam ediyoruz. Arada 4 zincir çekeceğiz. Bu başlama aşamasına kadar geliyorum. Siz de yapın. Son aşamayı gösteriyorum. Bakın böyle tamamladım arkadaşlar. Bu sırayı şöyle açık ve detaylı göstereyim size. Her farklı iplikten, dokudaki renkteki iplikten tasarım amacı değişen güzel bir model olacaktır. Şimdi bakın son aşamayı birleştireceğim ve etrafında sık iğne çekeceğim. Ya da sizler tekli trabzanda yaparak, yani yalancı sık iğne de yapabilirsiniz. Son 4 zincirimi çekiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. 12 tane trabzanımı çekmiş olduğumuz ilk zincirimizle birleştirip şimdi bu noktada bu bütün trabzanların üzerine teker teker kaydırma tekniğiyle ipimizi şöyle bakın alıp kenarına bir küçük işlem yapıyoruz. Bakın ta şeye kadar geliyorum. Son trabzanımıza kadar, bakın onun başına kadar böyle adım adım geldik. Bakın şöyle bir bordür gibi de bir işlem olmuş oldu. Şimdi burada yapacağımız bir işlem var arkadaşlar. Bakın. Burada arkadaşlar şimdi bakın 4 tane zincirin içerisine giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Buraya geldim. Kaydırma tekniğiyle yaptım. Şimdi bakın. Buraları hep kaydırma tekniği. Burası sık iğne. Ya da burasını da sık iğne yapabilirsiniz. Tercih size ait. Bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şu an için arazi şekilde bir zincir çektim. Dönüyorum. Bakın. Buradaki sık iğne ile kaydırma tekniği yaptığımız yerin kısmının başına batıp şöyle birleştiriyoruz. Böyle bir halka oluşturup. Şimdi yine tekrardan dönüyorum. Bakın. Şimdi buraya arkadaşlar ipimi giriyorum. Bakın içerisine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bu noktada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Çekmiş olduğum zincirin dibine batıyorum. Kancamın ucuyla çekiyorum. Bir tomurcuk elde ediyorum. Yine giriyorum zincirin içerisine 4 tane karşılıklı olarak sık iğne, tekli trabzan yaparak bakın şöyle bir görünüm elde ediyorum. Şimdi buraya geldik. Yine kaydırma tekniğiyle her bir trabzanı teker teker ilerletip o aradaki boşluğa geldiğimiz, zincir boşluğuna geldiğimizde bu işlemin aynısını yaparak adım adım sıra sonuna kadar ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın umarım severseniz siz de yaparsınız. Bakın. Şimdi ben bitireyim. Burada aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bitireyim. Sizlere bitmiş halini güzelce sunacağım. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Videomun sonuna bitmiş halini koyacağım. Evet, bakın arkadaşlar böyle ortaya tatlı bir tığ işi örgü modeli çıktı. İsterseniz motif yapıp şu görmüş olduğunuz uçlarından birleştirip masa örtüleri, paspaslar yapabilirsiniz. Ve motif ya da geniş tutup daha büyük suplalar, Amerikan servis örtüleri yapabilirsiniz. Tercih size ait. Benden göstermesi, sizler hangi iplerini yapacaksınız ona karar verdikten sonra genişletip çoğaltarak istediğiniz örgü modelini yapabilirsiniz. Mesela ben pamuklu ipten yaptım arkadaşlar.
Geniş oldu benim. Eğer dantel ipliğinden yaptığınız takdirde daha küçük olacaktır. Böyle motif yapıp birleştirebilirsiniz ya da tek olarak bir örtü modelinde kullanabilirsiniz. Şöyle sehpa üzerinde güzel duracak bir dantel örtü modeli yapabilirsiniz. Umarım sevmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınızı da dört gözle bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.